Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün de güzel bir gün aslında. Benim izin günüm Ağustos ayına kadar sadece bir gün izin kullanmışım. Daha 21 gün daha izin alma hakkım var yıl sonuna kadar. O yüzden dedim birkaç gün alayım dedim. Bugün günlerden Perşembe, yarın Cuma, yani Perşembe Cuma izin aldım. Şimdi CİM'e doğru gideceğiz. CİM'e doğru giderken de sizlere daha öncesinde bahsetmiştim. Bir uygulama üzerinde çalışıyoruz vesaire diye. Onlar hakkında konuşacağız. Onun sonrasında da bayağıdır Kaan abiyi görmüyorsunuz. Şimdi CİM'e gideceğim demiştim. CİM'de zaten Kaan abiyi göreceğiz. Biz zaten sürekli beraber antrenman yapıyoruz Kaan abiyle. Hem onunla da bir konuşursunuz. Bayağıdır dediğim gibi benim kanalda da görmediniz. Kendisi artık çok fazla sosyal medyada içerik üretmiyor. Ben şimdi kahvaltımı yaptım. Arabayı da şarj etmiştim. Şöyle göstereyim. Bugün %100'üne kadar doldurdum arkadaşlar şarjı. Alalım şöyle. Güzel oluyor ya, böyle evde otururken arabanız şarj oluyor. Tam çıkarken de şuraya takıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu araba beni 290 mil kadar götürecek arkadaşlar. Normalde %80'e kadar şarj ediyorum. Benim serbest filmden kalan kamera. Yani çok güzel bir kamera bu arada. Yıllar geçti. Herhangi bir kamera gereksinimi bana hiç duydurtmadı. Onu da yanıma aldım. Tripodu yanıma aldım. Çünkü antrenman videosu çekmem gerekiyor. Bu sefer sosyal medyaya değil uygulamaya çekmek gerekiyor. Zaten arabaya binince sizlere konuşmaya başlayacağım arkadaşlar. Cim benim eve uzak. 35 dakikalık mesafede. Yani o yüzden cime git gel yapmak beni bazen yoruyor. Yani Amerika'da bir cime 35 dakika gitmek çok uzun gözüküyor. Bilmiyorum, Türkiye'de, İstanbul'da falan trafik çok olduğu için belki 30 dakika 35 dakika size böyle az gözükebilir. Ama gerçekten Amerika'da arkadaşlar bir spor salonuna gitmek için 40 dakika 35 dakika araba kullanıyorsanız bu insanlar için uzun oluyor öyle söyleyeyim. Sen deli misin diyorlar hatta. Ama gittiğim cimi ben seviyorum. Ortamı çok güzel. Birazcık daha old school. Zaten cimin ortamını da belki sizlere gösteririm bugün. Zaten daha öncesinde görmüştünüz. Böyle sporcular geliyor. Bu işi ciddiye alan insanlar geliyor. Böyle legaluga yapan çok fazla insan olmuyor. Yine oluyor ama bu işi birazcık daha profesyonel hale getirmiş olan insanlar geliyor. İnsanların çoğu ilaç kullanıyor. Onun dışında kadınların da çoğu sporcu. Çok güzel vücutlar var gerçekten salonda. Yani insanları görünce motive oluyorsunuz ister istemez. Ama diğer jimlere gittiğiniz zaman Planet'tir, 24 Hour'dır, LA'dir falan, burada bir sürü jim var burada. Yani onlara gittiğiniz zaman genelde normal halkın gittiği, insanlar böyle bir gaza gelip başlayıp bir ay 2 ay sonra bıraktığı insanlar oluyor. O tarz insanlar da beni çok motive etmiyor açıkçası arkadaşlar. Çünkü ben oraya gittiğim zamanlar insanlar beni görerek motive oluyor. Ama ben şimdi kimseyi görmediğim için ben kendimi motive edemiyorum. Neyse, şimdi çöpçü geçiyor. Çöpçü geçmeden ben arabaya atlayayım. Sesimiz bölünmesin. Her perşembe günü bu şekilde çöpçü geçiyor. Dışarısı vallahi yanıyor ya. Orlando bu aralar çok sıcak ama çok da yağmurlu, çok saçma bir havası var arkadaşlar. Hiç beni şaşırtmıyor. Şimdi dediğim gibi yolumuz uzun. Navigasyona Jim'i yazalım abi. Bakalım kaç dakika gösterecek. 16 mil arkadaşlar. Kaç kilometre yapıyor 16 mil? Yaklaşık 23-24 kilometre yapıyor galiba. Uzun yani bayağı. O yüzden Jim'i sevmesem gitmem arkadaşlar. Bu çevrede de benim oturduğum yerde de güzel Jim yok. Jim de benim için çok önemli. Zamanımın çoğunu, günün en az 1 saatini, 1,5 saatini ben Jim'de harcıyorum. Çok pahalı bir Jim de değil aslında gittiğim Jim. Aylık böyle 45-50 dolar arkadaşlar. Diğer Jim'lerde 15 dolar olan Planet Fitness'lar da var. Ya da birazcık daha fazla vereyim derseniz 30-35 dolar LA Fitness var ama dediğim gibi o ortam beni sarmadığı için ben 35 dakikalık arabayla gitmeyi yeğliyorum. Şimdi yavaştan çıkalım abi. Hadi bakalım, yolda da sizlere şu an geliştirmekte olduğumuz uygulama hakkında konuşmaya başlayalım. Şöyle bir uygulama çıkarmak istiyoruz. Uygulama biliyorsunuz AI şu an çok popüler ve AI üzerinden çok fazla insanların ihtiyaçları giderilebiliyor. İnsanların sorunlarına çözüm bulunabiliyor. Ben de şöyle düşündüm. Şimdi benim içeriğime yönelik bir uygulama geliştirmem gerekiyor. Çünkü sonuçta bu uygulamanın da marketing kısmı var. Siz uygulamayı ne kadar iyi yaparsanız yapın, ama o uygulamayı satamadıktan sonra, o uygulamanın iyi bir marketingini yapamadıktan sonra çok bir anlamı kalmıyor aslında. Başarılı bir uygulama olarak gözükmüyor şu an uygulama geliştiren insanlar arasında. Çünkü istediğiniz seviyeye bir türlü ulaşamayabiliyorsunuz. Keşfedilmiyorsunuz açıkçası. O yüzden benim geliştireceğim uygulama benim içeriklerime biraz uygun olması gerekiyordu. Biliyorsunuz ben yıllarca fitness, vücut geliştirme, bakım, giyim, kuşam üzerine videolar çektim. Hatta bir 8-9 sene öncesine girin, benim YouTube videolarıma bakın, daha ben bunu Türkiye'de falan çekiyordum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımın isteği üzerine McFit'teyiz. Bugün bacak leg curl'e girdik, leg extension'a girdik. Squat yaptık. Şimdi sırada leg press var.
Instagram'da da biliyorsunuz yürüme videolarımız var. Böyle oradan da yabancı takipçiler de gelmeye başladı. Biz de dedik ki insanların sorunlarına nasıl çözümler bulabiliriz? Şöyle bir oturduk, düşündük. Şöyle bana gelen sorulara baktım. Zaten bana gelen soruların çoğu abi kilo nasıl alabilirim? Kilo nasıl verebilirim? Abi kas kütlemi nasıl arttırabilirim? Yağ oranımı nasıl düşürebilirim? Yağ oranımı düşürken kas kütlemi nasıl arttırabilirim tarzında. Zaten yani tahmin ettiğiniz üzere 10 yıldır bu sektördeyiz. Çok fazla soru geliyordu. Hatta çoğunuz bilmiyor, ben Türkiye'de bir ara personal training de yaptım arkadaşlar. Daha sonrasında çıktım. Uzaktan eğitim de yapmıştım. Yaklaşık 20-30 tane öğrencim vardı bir sene boyunca. Daha sonrasında zaten bu işleri bıraktık. Amerika macerası başladı vesaire. Çok uzak kaldım bu tarz işlere. Yani sizlere bahsetmiş olduğum sene 2019, yani 2019 yılı gibi herhalde ben uzaktan eğitim yapıyordum. Şu an biliyorsunuz çok popüler aslında. Şimdi bu tarz geçmişimiz de var. Hani antrenörlük tecrübemiz de var. O yüzden uygulama çalışmalarına başladık. 2-3 ay oldu arkadaşlar. Şu an backend'i bitti. Yani uygulama herhalde 3-4 ay içerisinde yayına almayı düşünüyoruz. Şu an hatta cime gittiğim zaman uygulama içerisinde bir hareketin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız onları direkt uygulama içerisinde antrenman yaptığınız sırada görebileceğiniz şekilde videolar olacak, öğretici videolar. Yaklaşık 150-200 tane video olacak arkadaşlar. Benim için bayağı zaman alacak. O yüzden aslında bu Perşembe ve Cuma'yı izin aldım kendime. Kendi projemde çalışabilmek için. Günler biraz yoğun geçiyor ama uygulamayı çıkardığım zaman sizlere duyurusunu yapacağım. Evet, şimdi cime geldik arkadaşlar. Yanımızda da Kaan abimiz var. Nasılsın abi? İyiyiz. Nasıl gidiyor? Selam, iyi. Herkes sordu geçen videoda. Biz daha Gördün mü çekelim yorumları? dedik. Aynen gördüm, sen gösterdin. Aynen. Ne diyor orada? Azalmış, %10 şarjı kalmış mikrofonun. Ulan hiç. Ha. Bizi götürür ya, bugün Tamam. idare eder. Hadi gidelim. Aynen. Bugün ne çalışacağız? Bugün omuz. Bugün omuz günü. Bugün omuz günü. Biz haftanın 5 günü Kaan abiyle geliyoruz arkadaşlar. Yani ben Kaan abi sürekli görüyorum da siz görmüyorsunuz. O yüzden aranızda bir şey mi var, bir şey mi oldu, nereye kayboldu Kaan abi, video atmıyorsunuz, Aslında biz etmiyorsunuz. arka planda hep beraberiz yani. Aynen, biz sürekli haftanın 5 günü böyle antrenmana geliyoruz. Bizim için iyi oluyor yani. Sürekli zaten antrenmanda da biliyorsunuz ne konuştuğumuz. Ya araba konuşuyoruz. Onun dışında ne yaparız, ne ederiz. Başka ne konuşuyoruz? Sen kızlar hakkında konuşuyorsun. Arada anlatıyorsun bana. Öyle. Başka. Business. Şeyden bahsettim, uygulama geliştirdiğimizden bahsettim de. Evet. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Var mı bir fikrin? Yeni mobil uygulama geliştiriyoruz ya, AI Personal Evet, Trainer. süper bir fikir bence ya. Mantıklı görüyor musun sen de? Tabii. Aynen, mantıklı. Zaten uygulama çıktığında kullanacağız Kaan abiyle beraber antrenmanda. Yani bize programı zaten uygulama hazırlayacak. Ondan sonra onu kullanmaya başlayacağız. Bir 3 ay sonrasında da bir post atacağız. Beğenmezsem şey yaparım. Beğenmezsen yorum Beğenmezsem yaparsın. tabii yorumumu yaparım. Aynen, bakalım. Zaten herkesin beğeneceği bir şey olmasını istiyoruz. O yüzden 2-3 ay daha çalışmamız lazım arkadaşlar. Şimdi sizlere bahsetmiş olduğum Gym Bros aylık 45 dolar ödüyoruz ama yani burada gerçekten çok güzel bir ortam oluyor. Yani çok güzel bir aura oluyor. Geçen gün Game of Thrones'dan Mountain buradaydı. Hani bilmiyorum aranızda izleyenler var mı ama adam biliyorsunuz mu şu tavana değiyordu kafası. O kadar uzun, o kadar iri bir adam ben görmedim. Adamı gerçekten çok iyi kast yapmışlar. Yani kas ajansı çok iyi yapmış onu seçerek. Neyse, şimdi bugün omuz çalışacağız dediğim gibi. Biraz omuzlara odaklanalım. Daha sonrasında herhalde 1 saat kadar antrenman sürer. Onun sonrasında da bakalım ne yapacağız. İlk önce badozlama girmememiz lazım. Bu bizim yapmış olduğumuz ilk hareket. Daha cime daha yeni geldik. O yüzden ilk önce ısındıracağız arkadaşlar kasları. Isındıracağız. Kaslar şöyle bir ısınsın. Yani önemli olan ilk önce hangi kas grubuna çalışıyorsanız onu birazcık çalıştırıp sonrasında da o kasa odaklanmak. Yoksa çok sakatlık yaşarsınız. Yani bu sakatlıkları sürekli yaşıyorum. Ve bunların sebebi de iyi ısınmadığımdan kaynaklanıyor. O yüzden yavaş yavaş kası hissetmeye çalışın. Çok hafif bir ağırlık takın. Şöyle birkaç set yapın. Biz bugün omuz çalışacağız. İlk önce lateral yapacağız. Daha sonrasında da omuz için shoulder press yapacağız. Sonra antrenmanımıza başlayacağız. Kaan abi, özettin kendini ya. Evet. Hayat nasıl gidiyor? Anlat bize. Neler yapıyorsun? Ne yapıyorum? Spor ağırlık basıyorum. Bak, yana açıyorum. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu hareketi çok seviyorum. Çünkü hata yapma şansın yok. Yani sen çok Yavaş dumbbell sevmiyorsun. Sen indireceksin. genelde Aynen. makinecisin. Yavaş indireceksin, kaldıracaksın. Yavaş indireceksin, kaldıracaksın. Yavaş indireceksin, kaldıracaksın. Bir de hafif çalışıyorum. Bak mesela çok ağır değil. 32 kilo. Şu an zaten ısınıyoruz gerçi birazcık da. Yeni başladık. Evet, 32 kilo. Hani gayet güzel. Hiç şey yapmadan, abartmadan. Arabalar ne oldu? Yeni update var mı? Aldığın, yeni ettiğin bir şeyler var mı? Onları da konuşuruz. Bu arada yeni köpek nasıl abi? Yeni köpek Koko. Köpek demeyelim. Koko. Yeni kızımız. Daha 8 haftalık. Çok tatlı. Onu büyüteceğiz işte. Aynı cins benim öbürlerle. Oo, yakmaya başladı. Sen bunu ağırlaştırmışsın. Aynen, ağırlaştırdım. 45 kilo. Aslında çok ağır değil ama. Aynen. Gücümüz gitmiş demek ki lan.
Onun dışında bir TikTok'tan bahsediyorsun abi. İstersen onu anlat. TikTok Ha. falan diyordun. Şey yaptık. Şimdi bu sen başla ben şey yapayım. Koko'ya TikTok açtık. Onu TikTok'ta account'unu büyütmeye çalışacağız. Neden? Çünkü Amerika'da TikTok ben bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Acayip bir alışveriş satma potansiyeli var. Oradan köpek ürünü satmak istiyoruz. Tabii köpek ürünü satmak için de köpeğin reklamını yapman lazım. Account'unu büyütmen lazım. O şekilde bir planımız var. Bakalım hani becerebilirsek, o işin altından kalkabilirsek öyle bir şey yapacağız. Vallahi sen anlatıyordun eskiden hani millet TikTok'tan alıyor falan diye. Sonra benim Amerikalı arkadaşlarım da çok bahsetti. Ya bazı kişilerle görüşüyorum Amerikalı. Mesela diyor ki ya bu gözlüğü ya da şu ürünü TikTok'tan sipariş verdim diyor. Ulan ben diyorum ulan TikTok'tan kim sipariş verir? Meğerse veriyorlar. Amerikalılar çılgın. Mesela ben hayatımda TikTok'tan bir şey sipariş vermedim. Ne vereceğim? Ya mesela Snapchat kültürü de var. Biliyorsun Snapchat Türkiye'de hiç kullanılmıyor ama Amerika'da Snapchat çok meşhur. Evet, Snapchat'ten de alışveriş yapabiliyor musun? Onu bilmiyorum. Evet. O kadar bilmiyorum. Evet neyse TikTok'ta öyle bir potansiyel var. O potansiyeli kullanmak istiyoruz. Tabii işte dediğim gibi kullanmak için de köpek ürününü seçtik. Öyle bir Aslında güzellik benim de olur. kullanmam lazım biliyorsun. Ben de hala şey yapmadım. Tabii senin de kullanman lazım. Bu bitti. Aa, sırtın durmuyor. Sırtın nasıl iri çıkıyor oğlum? Okan ne sırt varmış lan sen dedi. Bir şöyle yap git bakayım bir. Tam üçgen ha. Kanat ver. Üf. Ama iyisin ha. Harbi diyorum bak. Yok şişirme lan normal yeri. Evet. Utanmıyor musun böyle yarı çıplak? Kellik var mı? Kellik var Yok. mı? Onu söyle. Yok. Hiç gözükmüyor. 31 yaşına giriyorum arkadaşlar. Ya bir hafta sonra 31 oluyorum. Mübarek sayı. Okan hiç utanmıyor musun böyle yarı çıplak kıyafetler giymeye cimde? Ben şeyi seviyorum. Kasların gözükmesini çok seviyorum. Ondan böyle yapıyorum arkadaşlar. Yani şu Kasım hareketleri var yaptığınız diyorsun. Zaman, yani beni motive ediyor. Ben saklamayı sevmiyorum. Varın varsa Yani artistik için giyinmiyorsun, şey için. Yani- Sen kasların çalıştığını hangisini görmek için ben giyiyorsun. zaten sürekli aynada kendimizi izliyoruz. Bu biraz manyak spor olduğu için, ben de manyak bir adam olduğum için sürekli böyle giymeyi seviyorum. Yalnız şaka maka sırtın çok iyi duruyor Okan. Tam üçgen ve dev gibi. Çok güzel. Bu harekette sırt desteği almak önemli arkadaşlar. Yani sırttan destek almazsanız böyle ileri geri sallanabilirsiniz. O yüzden şu şekilde her zaman şuraya yani birazcık omuzunuzun yukarısına kadar olması yeterli. Bence biz kaç yaptık? 20 ile ısındık şöyle bir. Bence 45 alıyorum. Ne diyorsun? 45, tamam. 45 ile başlarız. Hello. Bu harekette sehpayı kullanacağız. Sehpanın açısını görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayarladık. Bu şekilde yaptığımız zaman direkt omuzları hedef alacağız. Şimdi hareketi yapmadan önce şöyle bir düşünmeniz lazım. Bu hareket sakatlanmaya yönelik bir hareket aslında. O yüzden hareketi yaparken bence omuzlarınızı çok zorlamayın. İlk önce bir bakın 15, 20. Tabii biz şimdi 15, 20, 45 diyoruz. Bunlar pound arkadaşlar. Bunlar kilo değil. Siz bunları yarıya düşünün. Aşağı yukarı bu 22,5 kilo bu. Yani benim omuz sakatlıklarım çok var. O yüzden bu harekette özellikle dikkat ediyorum. Bir de sürekli kendim ileri geri yapmamaya çalışıyorum. Sabit duruyorum ki yani dengem bozulmasın. Şöyle sakatlıyorsun abi. Şu hareketi yapıyorsun ya. Evet. Mesela şöyle bazen şu şekilde yapıyorsun. Bak şöyle görüyor musun ne kadar kötü bir pozisyon. Bir postüre baktığın zaman kafan eğik yani şu pozisyon beni sakatlandıran bir şeydi eskiden. Bazen şöyle oynamalar yapıyordum bu hareketi yaparken. Bu bana yani direkt şuraya vuruyor. Şu kısma vuruyor. Şu kısma vurduğu zaman da zaten böyle kendini acayip kötü hissediyorsun. Yataktan kalkamıyorsun bazen. Hatta ben bir ara hatırlıyorsan hani fizik tedavi falan gördüm ya burada. Hep o hareketten bize yani dikkat etmek gerekiyor. Neyse ağırlığımızı şimdi alalım. Ayaklarımızdan destek alarak atacağız. İlk önce sağ, sonra sol ve bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla oynamıyoruz. Ağırlığı hissederek. Biz bayağıdır dumbbell press yapmıyoruz seninle. Sürekli makine yapıyoruz. O yüzden böyle bir farklı hissettirdi. Çünkü makine sürekli seni aynı açıda tutuyor ya. Şimdi bu ileri yapıyor, geri yapıyor. Böyle birazcık daha sanki seni zorluyor. Aslında Arnold Style biliyorsun. Eskiden Arnold döneminde herkes dumbbell'la ağırlık yapıyordu. Hani makine çok kullanılmıyordu. Biraz old school, ben seviyorum old school ama sakatlanmalar daha fazla oluyor. Ben de kaşınmaya başladım. Okan. Bu Protein Ocean'ın Türkiye'den geliyor. Evet, acayip güzel ya. Okan sağ olsun bize tedarik ediyor pre-workoutlarımızı. Vallahi Protein Ocean'ın malları bence çok güzel ya.
Özellikle pre-workout'ı, zaten ben bir tek onu kullandım. Pre-workout'ı çok iyi. Amerikan mallarında bu kadar kaşındırma yok. Kaşındırma da insanı biraz motive ediyor, biliyor musun? Ben seviyorum. Bak başladı yine kaşınma, acayip. Sen de benim gibi manyak olmaya başladın şimdi. Senin gibi manyak. Oğlum bu ağırmış lan. Ağır. Geleyim mi yardıma? Ağır değil ya, dalga geçeceğim. Hafif. Şimdi izleyenler dalga geçecek. Abi 45 pound basıyorsun, götün başın kaydı diye. Yalnız dediğin doğru, biz makineye alışmışız. Bu biraz şey yaptı. Şimdi 3. hareketteyiz. Dumbbell'larımızı alıyoruz abi. Omuzlarımızı çok az öne alıyoruz. Yani şimdi böyle söylüyorum, her hareketin yani herkes farklı söylüyor. Sonra adam olimpiya sporcusunu yetiştiriyor. Kolları önde tutacaksın diyor. Birisi geliyor mesela bir yerde başka bir antrenör, o böyle tutacaksın diyor. Birisi böyle tutacaksın diyor. Yani her açı yani kas grubunun farklı yerlerine vurabiliyor arkadaşlar. Biraz yedirmekle alakalı. Yani birazcık da şöyle, yani kendi limitinizi bileceksiniz. En önemlisi sizin sağlığınız. Sakatlanmamanız gerekiyor kesinlikle. Yani hiçbir şey sizin sağlığınızdan önemli değil. Bunu ilk önce kafanıza atın. Onun sonrasında hareketi yaparken ben nasıl yapıyorum? Ben kendi yaptığımı söyleyeceğim. Bir hoca olarak değil, bir abiniz olarak göstereceğim. Ben omuzları bir tık öne alıyorum arkadaşlar. Hafiften dumbbellları şöyle alıyorum. Ne çok yanlara ne çok öne. Şu şekilde alıyorum. Şu şekilde dirsekleri birazcık da şöyle gösteriyorum. Ve bu şekilde indirip kaldırıyorum yani. Yavaş yavaş kası hissetmeye çalışıyorum ben. Onun dışında lifler gözüküyor mu bilmiyorum ama Kaan abi sormuştu neden sürekli atlet giyiyorsun diye. Bakın mesela lifler omuzlarda belli olması lazım. Ben bu görüntüyü seviyorum. Bu ne demek oluyor? Yağ oranının azaldığı anlamına geliyor. Yani yağ oranınız ne kadar düşerse vücudunuz o kadar define gözüküyor. Zaten beni de biliyorsunuz, ben hani yok bulktır, definasyondur. Bu tarz şeyleri uzun zamandır yapmıyorum. Yediğim kalori her gün neredeyse aynı arkadaşlar. Aldığım protein aynı karbonhidrat aynı. Yani hayatım aslında bir yönden monoton geçiyor ama çok da düzenli ilerliyor. O yüzden yani kas gelişimi için çok güzel bir pozisyondayım şu an. Onun dışında uyku da çok önemli. Şu an aldığım proje güzel bir proje benim için. Yani sabah çok erken kalkmam gerekmiyor. O yüzden her gün 7 saat 8 saat neredeyse uyuyorum. O da kaslarımızı şimdi yoruyoruz. Gece uyurken de gelişiyor arkadaşlar. O yüzden uyku da önemli. Bunların hepsi önemli aslında da. Öyle. Sen bir şey eklemek istiyor musun abi? Senin de bayağı bir tecrüben var bu arada. Sen de bayağıdır spor yapıyorsunuz. Kaan abiye bakmayın. Senin de 15 yıldır falan olmuştur. 10-15 yıl olmuştur herhalde. Yani senin ekleyebileceğin bir şey var mı benim söylediklerimin üzerine? Kas gelişimi üzerine. Bence çok kasmamak lazım. Ya da kasmak sana zevk veriyorsa o zaman kasacaksın. Hani zevk almak önemli bence. Yedirmen lazım acayip şeyleri, ürünleri diyecektim. Ağırlıkları yedireceksin. Protein çok alacaksın, yağ az alacaksın. Ya bence böyle hayattan zevk alarak yapmak lazım. Çünkü böyle çok kasarsan, mesela bizim kim örnek vereyim? Çağrı, bizim Charlie mesela. Çok güzel diyet yapıyor, abartıyor diyeti, sonra yoruluyor diyetten. Ondan sonra sporu bırakıyor. 1 yıl spora gitmiyor. Şimdi izleyince diyecek abi niye öyle diyorsun değil mi? Onun gerçekleri konuşuruz Çağrı Bey. Sonra bir daha başlıyor spora. Bir daha güzel diyet yapıyor. Halbuki her zaman böyle normal yese, beslense, yağını mağını az yese, proteinini çok yese, değil mi? Evet. Sorun yok. Düzenli gelirsin. Bence öyle şeyler yapmak lazım. Yani böyle çok kasmayacaksın. Zaten yarışmacı değilsin yani. Hani yarışmacı değilsen. Zaten yarışmacılar bu işi çok iyi bildikleri için. Hani onlar için konuşmuyoruz. Bence öyle yani. Yani benim için devamlılık önemli diyorum ben. Evet, devamlılık önemli. Zevk almak önemli. Çünkü zevk alırsan sen devam edebiliyorsun. Sen niye devam ediyorsun? Zevk alıyorsun. Hadi abi tekrar cime gidelim. Bazen ben gelemiyorum. Okan yine tek başına geliyor. Neden? Zevk alıyor. O gün gelmesi onu aslında hiçbir şekilde kasını iyileştirmez yani bir gün ekstra gelmesi. Ama mental olarak sen zevk alıyorsun ve geliyorsun. Olay o yani. Şimdi yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Bir 10 dakikalık mesafemiz var. Chipotle tarzı bir yere gideceğiz. Orada genelde işte tavuk, pilav, fix, sporcu neyiz? Bu tarz şeyler yiyoruz. Bakalım Kaan abi basarsa da bir egzoz sesini duyarsınız. Evet, şimdi spordan çıktık. Biraz acıktık. Yemek yemeye geldik. Normalde ben evden yemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama ara sıra böyle kaçamak yapıyoruz. Yani kaçamak dediğim yine tavuk ve pirinç yiyeceğiz biraz sonra. Chipotle tarzı bir yer var. Oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Potato. Bol, yeah, bol. White rice,
Black beans. I will get chicken. Chicken, yeah. Şimdi yemeklerimizi aldık. Sizlere bahsetmiş olduğum yemek bu arkadaşlar. Yani Chipotle'ye benziyor. Amerika'ya gelenler varsa biliyordur illaki Chipotle'yi. Onun gibi yani şu 13 dolar 14 dolar tutuyor. Chicken, rice. Üzerine işte böyle çok da ekstra bir şey attırmadım. Seninki de herhalde yine tavuk mu da? Aynen tavuk, acılı tavuk. 13-14 dolar tutuyor. Karşıda arabaları izliyoruz. GTR ve Tesla. Şimdi oturalım, acıktık, yemeğimizi yiyelim. Yemek yerken genelde yanına her zaman su alıyorum arkadaşlar. Yani böyle kola falan çok içmiyorum. Sen bir seviyorsun kolayı gerçi. Çok seviyorum. Diyet kola. Diyet kola değil de niye zero sevmiyorsun? Mesela zero daha güzel değil mi? Hayır. Diyet kola. Böyle arkadaşlar. Bazen antrenman sonrası işte geliyoruz burada yemeğimizi yiyoruz. Ama genelde dediğim gibi evden yemek daha bana hesaplı geliyor. Yani baktığın zaman 14 dolar. Bu tatlı geliyor çünkü hemen antrenmandan sonra kan şekerin düşük, bir şeyler yiyorsun falan, hızlı oluyor. O yüzden pratik, güzel ama bakmış olduğun zaman bunu her gün yaptığında yine iyi para yapıyor. Tabii her gün yemeyeceksin. Haftada 1-2 güzel gidiyor. Aynen. Yemeğimizi yedik. Vallahi çok güzel oldu. Kan şekerim yerine geldi. Antrenmanda yapınca böyle bir de sağlam antrenman yaptığınızda kan şekeriniz düşüyor. O yüzden hemen antrenman sonrasında beyaz pirinç falan yerseniz biliyorsunuz bir anda şekerinizi uçuruyor. O yüzden şu an toparladım yani. Bir an kan şekerim düştü, böyle bayılacak gibi olmuştum antrenman sonunda. Sen o yeşil sostan koydurdun mu? Aynen. Koydurdum. Onun kalorisi ne kadar acaba? Hayatım hep böyle geçiyor işte. Senin hayatın nasıl geçiyor? Zaten antrenmanda beraberiz de onun dışında... Abi aynı biliyorsun. Yani ben biraz daha şeyim, böyle evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. İşte Lego Mego yapıyorum. Her akşam demeyeyim de haftanın böyle 4 gecesi PUBG'yi oynuyorum çok. PUBG'ye sardım. Biraz onu ilerlettim. Bayağı oynuyorsun İlerlettim derken hani öyle bir şey zannetmeyin. İyi değilim ama. Nasıl iyi değilsin? Yani son oyunda ilk PUBG'yi biz seninle beraber başladık zaten. Evet, hatırlıyorsan. Okan bana PUBG'yi öğretti. Apo da biraz öğretti. Sen ama ilk başta öğrettin. Şimdi tabii senden daha iyi oynuyorum. Geçen tabii. Okan'la oynadık. Okan böyle. Neredeler? Ses nereden geliyor? Oğlum şuradan geliyor ses. Ses nereden geliyor? Ses nereden geliyor? Ekranda da böyle ekranda oynuyor. Oyunda oynanır mı? Kafa böyle. Bize oradan diyor. Nerede? Ben göremedim. Nerede? Sonra pat ölüyor. Lan zaten PUBG gerçekçi, öyle olmaz. Ya geniş ekranda bir de oynanmıyor. Onu küçültmem lazım. Ben de ilk defa PUBG'ye geniş ekranda girdim. Bizim Apo da öyle oynuyor. Bir tuşa basıyor, küçülüyor. Aynen, Bir tuşa küçülmesi basıyor, lazım. büyütüyor falan. Neyse işte öyle PUBG oynuyorum. Çalışıyorum. Şimdi internet işlerini biraz büyütmeye başladım. Okan'la bir projemiz var. Evet. Onu da isterseniz bir şeyde anlatabiliriz. O projenin üstüne daha fazla çalışmamız lazım. Herhalde o da bu ay sonundan sonra daha fazla ilgileneceğiz onunla. Ekim gibi. Dediğim gibi internet satışları. Asıl biliyorsunuz benim işim internetti. Ben asıl Amerika'da internet işiyle başladım. Ne yapıyordun Ondan- mesela ilk Amerika'ya geldiğin? Ben ilk Amerika'ya geldiğimde kasiyerlik yapıyordum. Gözlük satıyordum. Kasiyerlik yapıyordum. 7 dolar kazanıyordum saatine. Orada o işi yapıyordum. Neyse işte böyle birkaç yıl sonra da kendim internette ürün satmaya başladım. Sonra o şirketi büyüttüm. Şimdi işte sonra ona ara verdim. Kapattım falan böyle borsa derken şimdi tekrar o internet işini büyütmek istiyorum. Yani bizim de yapacağımız proje yine internet üzerinden bir ürünün satışı olacak arkadaşlar. Evet. Ben o işe 13 yıl önce başladım. eBay, Amazon, Walmart. Üçüne. Şimdi tabii millet kurs satıyor, yok ben sana diyor öğreteyim falan diyor da biz onları 13 yıl önce yapıyorduk. Kimse yokken biz vardık diyoruz. Yani öğretmesini değil de Bu iş dropshipping olarak değil ama yani. başka bir şey değil mi? Yok, Şimdi milletin aklında dropshipping dropshipping falan değil. gelecek, Yok. sorular soracak. Dropshipping'i hiç onunla ilgilenmedim dropshipping'le. Yani malın bence elinde olması lazım. Dropshipping biraz işi sakat gibi çünkü başkasına bağlısın. Hani mal sende yok. Aynen. Beceren beceriyordur, o ayrı. Yapan Ama yapıyor. Aynen, bizim öyle bir alakamız yok. Yani biz malı kendimiz yaptırıp getirip satma peşindeyiz. Onun tabii bir sürü stratejileri var. Hani bir ürün getirebilirsin. Mesela telefon kabı getirebilirsin. 5 çeşit getirirsin, satarsın. Onları da sattım mesela. Telefon kabı sattım. Bizim satacağımız ürün daha başka. Onu zaten hani arkadaşlar ilgilenirse biz de onu başka bir şeyde paylaşabiliriz. Sonuçta gizli saklı değil. Ya, aynen. Yani videonun başında aslında uygulamadan bahsettim. Ben işte uygulama yapacağız, edeceğiz dedim ya. Şimdi düşünüyorum, benim biliyorsun son yaptığım siparişte bir sıkıntı çıktı. Gelmeyle etmeyle alakalı. 4 aydır ürünler elime gelmedi arkadaşlar. Büyük bir zarardayım aslında. Söylemeyeceğim diyorum da konu konuyu açtı.
Neyse o çok önemli değil yani. Can sıkıcı olaylar yaşadı. 2025 benim için çok güzel geçmiyor. Hani yaptığım işler açısından. Ama toparlanacağız yani. Güzel haberler gelecek diye düşünüyorum. Özellikle bu uygulama konusunda. Ama işte o yapılan sorunlar yani benim yaşadığım bu şu an satışla alakalı sorular beni birazcık da işte uygulamaya yöneltti arkadaşlar. Hani sonuçta bir ürün yapıyorsunuz, tasarlıyorsunuz. Onun gelmesi, etmesi, bir site üzerinden satılması, oradan komisyon gelmesi, returnlerin yönetilmesi yani böyle koca bir operasyon var orada. Ama bir yandan da mesela hem benim içeriğimle uyumlu hem de mobil olarak insanların dijital olarak kullanabileceği bir uygulamayı satıyorsunuz ya da Kaç subscription dolara based vereceksin? yapıyorsunuz. 10 dolar ama. Onlar hakkında şu an şey yapmayayım, yorum yapmayayım, çıkmamız lazım. Kaç olacak, ne olacak, ne edecek diye. Çok detay vermiyorum arkadaşlar. Sadece uygulama AI Personal Trainer. Antrenman bilginiz yoksa size sıfırdan antrenman programı yapacak, beslenme programı yapacak. Antrenmana gittiğinde böyle uzaylı gibi kalmayacaksınız. Yani bu harekete bakacaksınız, tam da bu hareket nasıl yapılıyor? Adam da hareketin nasıl yapılması gerektiğini bilmiyor. Orada senin videoların da Orada olacak. mesela ben şu an işte bugün video çekeceğim mesela. Yarın da falan da çekeceğim. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar izin aldım. Videonun başında söylediğim gibi. Hani izin günlerimde de o video kısımlarını tamamlayıp antrenmana gittiklerinde kafalarında oluşan soru işaretlerine çözüm oluşturacağız. Öyle bir fikir vardı. Bakalım. Yani Ne zaman aktif edeceksin? 2-3 ay falan sürer herhalde ya. Ekim olur, Kasım olur. Tam net bir tarih yok ama test etmemiz lazım işte. O yüzden uygulama çıksın, beraber test ederiz. İşte sana bir profil oluştururuz, kendime bir profil oluştururuz. Hedeflerimizi gireriz. Sonrasında biz antrenman programı yapar. Onları yaparız. Bir deneriz yani. Uygulama yapmak için böyle çok bilgisayardan da anlamaya gerek yok değil mi? AI ile adamları tutarak Yani- yapabiliyorsun. Mesela ben bir Tabii. fikirle gelsem buraya, Tabii yaptırırsın. hiç bilgisayar ama mesela hiç kodlama bilgim yok, yaptırabilirim değil mi? Ya zaten evet yaptırırsın. AI ile şu an arkadaşlar biliyordur zaten. Yani web sitesi yapılıyor, uygulamalar yapılıyor. Yani size çok yardımcı oluyor. Sadece mesela o puzzle'ların birleştirilmesi gerekiyor. Hani birisi bu işten anlayan birisine desen AI ile şöyle bir şey yaptım. Hani bunu birazcık daha geliştirebilir miyiz dese adam zaten taslağı görür. Senin için geliştirebilir yani. Yine küçük dokunuşlar gerekli olabilir. O zaman marketing biraz. iş. Aynen marketing yani. Zaten ben videoda söyledim arkadaşlara. Yani bir ürün ne kadar iyi olursa olsun sen bu ürünü satamadıktan sonra aslında o üründen çok başarılı olamazsın yani. Marketing çok önemli oluyor. Özellikle uygulama piyasasında arkadaşlar. Benim araştırdığım kadarıyla sizin bu ürünü satabilmeniz önemli. Hadi videoyu baştan kapatalım mı ya? Ne yapalım? Bayağı uzun oldu video. Umarım faydalı olmuştur. Seni bayağıdır dinlemiyorlardı. Evet. Seni de Bir de görmüş oldular. Bir şey yapmak istiyoruz. G-Class mı test etmek istiyoruz? Okan da merak ediyor, ben de merak ediyorum. Kullanmak istiyoruz. Evet bir G-Class bakalım. Mercedes dealer'ım yiyelim bir tane de Hollanda'nın oraya gidelim bir şey yapalım. Onu da çekersin istersen. Kaan abi diyor sana G-Class yakışır diyor. Sana bir G-Class alabiliriz ileride diyor. Ben de diyorum abi şimdi konforlu mu değil mi? Çünkü şimdi GT'den sonra anladım ki benim için konfor da önemli abi. Ben koca bir adamım. Şimdi GT küçüktü biraz bana göre. Şimdi oturduğum zaman yani böyle rahat olamıyordum arkadaşlar. Senin GTR'da da öyle. Oturduğum zaman onda da çok böyle rahat olamıyorum. GTR zaten rezalet. Yani şey yani birazcık da rahatlığa da arıyorum. Ama şimdi G-Wagon'ın yeni çıkan kasaları senin bana dediğin şekilde rahat diyorsun. Şimdi eskilere bindik. Biliyorsun eski G-Wagon incelememiz de var. Evet. Mesela orada çok rahat değildi. Bir de eskiydi teknolojisi falan böyle. Yani böyle şey değildi çok. Ben size de sormak istiyorum. Sizce 2018-19 kasa G-Class'lar çok mu eski duruyor? Ben onları da seviyorum. Onları da mesela böyle fiyatları güzel. Mesela arkadaşların yorumu ne acaba? Hani alındı mı illa sizce oldu mu? Yeni kasası mı alınır? 2019 ve yukarısı yoksa 2018'e ne diyorsunuz mesela? Arkadaşlarım bir yorumlara yazsın. Bunları yaz. Sen sevmiyorsun 2018'i. Yani inat etmişler, sevmiyorlar. Ya şimdi içi çok eski kalmış. Baktığın zaman yani bir devrim Remsen bir arabadan bir arabaya geçen çok devrim oluyor anladın mı bir Ama anda? fiyat farkı da var. Evet, yeni en Şimdi yenisini mesela almayacağız canım. eskisi 80 bin dolar, 2018 modeli 80 bin dolar. Aynı güzellikte yeni kasası 120 bin dolar. Aynen. 40 bin dolar fark var. Tabii %50 pahalı. Yani şimdi Okan'a geçen onu da diyordum. Hani sen böyle Okan tutturuyor illa hani şu özellik olacak, bu özellik olacak, şöyle olacak, ışığı böyle olacak, ses sistemi böyle olacak, şöyle olacak. Onların çok büyük maliyeti var işte. O yüzden şimdi değil diyoruz ya ileride. Ama yani para olunca da şey. İşte G-Wagon'ın benim tek merak ettiğim özelliği içerisi gerçekten anlatıldığı kadar yani rahat mı, luxury mi, o teknoloji vibe'ını veriyor mu? Mesela arabada dokunmatik ekran benim için o bile önemli biliyor musun? Google'dan tık 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 Ya basınca ne ne diyeceğiz? yapacaksın? İşte bak yine aynı şey. Yani dokunmatik olsa ne olur, olmasa ne olur? Ne Ama çok kolaylaştırıyor işini.
Ya daily drive yapmayacaksın zaten o dün zaman. XM'i gördün mü? Ha, gördüm, aynen. Yeşildi. Çok güzeldi. Araba parladı. O XM'ler şu an 80 bin dolarlara falan düştü arkadaşlar. Evet. Geçen sene 140 bin dolar falandı. Düşünebiliyor musun? 140 bin dolar alıyorsan tak 80 bin dolara düşüyor. Bütün paran gitti. Ne kadar kötü bir şu an. M8'ler de öyle. Biz M8'i kaç aldık? Kaç Tabii almıştık şu an? M8 öyle de hani bu XM tam en yenisi. Peki sana soruyor. XM mi alırsın? O dünkü gördüğünüz ama güzel bir renk. Öyle yeşil değil. Siyah mı yakın güzel. Yoksa eski kasa G-Class mı alırsın? Aynı para. Ben G alırsın görünüş olarak tabii. Eski kasa. Aa, ya XM güzel de görünüşü bir G, bir havası vermiyorsun. Eski olmasan hemen G mi aldın? Aynen. Allah Allah şaşırdık, Okan eski kasa aldı. Yani çok rahat bir araba da şimdi zaten bir tane daily drive her zaman yanında olur. Atıyorum Tesla gibi bir araba olur. Onun yanına işte hafta sonunda kullanabileceğin bir araba alırsın. Yani XM almazsın herhalde. Ondan Yani G-Class alırsın. G alırsın aynen. XM'le G arasında kalsam G alırım herhalde aynen. Peki sen şimdi böyle geceleri takılıyorsun ya, gece hayatı falan var. Anlat, sıkıntı yok. Ben zaten gece hayatını gösteriyorum onlara. Aynen şey yok. Şimdi gece hayatında G-Class'la gitsen böyle artistik tasar mısın millete? Yok. Ya şöyle olur. Zaten arabayı park edip barlarda yürüyorsun yani. Zaten arabayı park ettiğin yerde çok insan da görmüyor. Görse de arabaya gelen insanlar zaten araba için geliyor aslında. Senin için çok gelmediği için. Bir de insanların anlattığı kadar olmuyor. Ben Prius'layken de mesela birçok hani kızla da tanışabiliyordum ne bileyim. Ama sen yakışıklı, karizma adamsın. Yani önemli olan sadece hani o arabaya sahip olman değil yani. Hayır, senin gibi yakışıklı, karizma değilse adam ne yapacak, nereden görecek? Ya araba O da Prius'la şey yapar mı yani? ya zaten adam kendine bakman lazım. Şöyle düşün mesela. Bu telefon güzel bir telefon, bakıyorsun. Ambalajı güzel, tasarımı güzel. Aha. Kadın da öyle. Kadın sana bakıyor. İlk önce ambalajına bakıyor. Uzun boylu musun? Kısa boylu musun? Kadın şeyleri... Öyle. Yani bu sonuçta hepimiz hayvanız. Sen de hayvansın, ben de hayvanım. Kızlar da hayvan. O ne demek ya? Yani hayvan içgüdülerimiz var. Aha. Bir kadın için de bir erkeğin güçlü olması, Tamam. uzun boylu olması, iyi gözükmesi. İşte ben de onu dedim, bak senin gibi karizma, yakışıklı biri değil. Tamam. Prius'la senin gibi şey yapabilir mi? Aynı işlevi Yok, yapamaz. Yapamaz. Yani bir yerden farkında olması lazım. Ama arabanın da yani onun için gelen hatun da zaten yani kaliteli olmaz yani. Ne bileyim bana şey geliyor. Hayatında takıldığın karı Ya zaten 2-3 içkiden sonra G-Wagon var mı yok mu ona bakmazlar yani. bakmıyor. Yok, bilmiyorum. Ben yorum yapmıyorum çok fazla da yani tabii ki aynı etkiyi alamaz. Yani G'yi alacağı kadar Canım, sırf sen tecrübelisin. yani sırf G alacağım diye ona harcayacağı zamanı, parayı, hadi şey diyorum hustling yapan birisi ise sırf G alıp kızlara hava atacağım diye G almaması lazım zaten. İlk önce bir kendisine bakıp bir kendisini geliştirmesi lazım. Anladın mı? Yani suratını geliştiremezsin. Ne geliştirir abi, bu burnu kötüdür, estetik yaptırır ya, şu an 2025'teyiz yani. Estetik yap. Yani dar görüşlü olmamak da lazım. Tabii yani Mickey Mouse'a dönmeyin ama sonuçta hani bir oran var, proporsiyon var. Bunu araştırın. Adamların burnu mesela çok uzundur. Adam bir burnu estetiği olur. Tipi düzeli mesela ben burun estetiği oldum. Eskiden burnum böyle değildi. Tabii şu an yine mükemmel değil. Doktor hatası var ama hani sonuçta hatalarınızı kapatabilirsiniz yani. Kassızsınızdır. Kollar ip incedir. Bak mesela ben kollar ip inceydi. Spor yaptım, geliştirdim. Oradan bir artısı olabiliyor. Yani kendine bakacaksın, eksiklerin neyse şöyle ayna karşısına geçip diyeceksin şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım. Yani bunlara fokuslansalar, eğer amaçları kızlarla takılmak, etmekse çok daha fazla şey alır arabaya fokuslanmaktansa yani. Yani G-Class'la fokuslanmasınlar. Ya zaten vücudun senin şeyin olur, G klasın olur. Yani vücuda asılsan sen biraz böyle eli yüzü toparlasan, saçlarını yüz şekline göre kestirsen, sakallarına güzel bir el atsan, böyle bir stilistle beraber iyi giyinsen. Ondan sonra insanlar seninle muhabbet edebildiğinde, conversation'ı birazcık koruyabilsen. Yani insanlar seninle konuştuğunda boş bir insan olduğunu anlamamaları da lazım. Yani adam şimdi G-Wagon'ı var ama adamla iki muhabbet edemiyorsun, anladın mı? Var mı? Var tabii, birçok insan var öyle ya. Milyarderler, milyonerler var bu şekilde. Okan milyonerlerle takılıyor geceleri. Öyle çok Geceleri hiç belli olmuyor kimin nerede çıkacağı. Kaç Aynen. tane milyoner arkadaşım var acaba? Ya denk geliyor bazen mesela Miami'de işte yani görüştüğüm insanlar oldu, tanıştığım insanlar oldu. Şimdi isim vermeyeyim, belki adamlar isim verilmesini bile istemez ama adam NBA'de oynuyor mesela. Boş muydu? Yani o da arkadaşlarıyla gelmiş, table tutmuş, hani takılıyor. Boş dedin ya, bazı kişiler var. Hani G-Class'ı var ama boş. Yok, boş değil, boş değil. Sevdiğim birisiydi yani. Hani böyle insanlarla tanışabiliyorsunuz. Orlando'da çok insanlarla tanışamıyorsunuz ama mesela Miami'ye gittiğimiz zaman da işte güzel bir yere gitmiştik. Giriş parası da iyi para vermiştik. 200-300 dolar vermiştik. Hatırlıyorum o muhabbeti, evet. Yani sırf merak ettiğimizden girdik arkadaşlarla. Yani birkaç kişiyle tanıştım öyle, bildiğiniz internetten hepinizin tanıdığı kişiler. Hani zaten öyle insanlar da böyle herhangi bir yere gitmiyor. Genelde birazcık da exclusive hissettikleri için. Çünkü adamların hani... Orlando'da öyle var. takılıyor musun? Yok, ben Orlando'da direkt downtown'a gidiyorum ya da burada iDrive var arkadaşlar. Oralara gidiyorum. Hani bar hopping yapıyorum. Orlando'nun da downtown'ı
Tam Gero. bir çöplük. Aynen Gero. Zaten son videoda gösterdim sizlere. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Crime rate de yüksek. O yüzden gece hayatına astık çok çıkmıyorum yani downtown tarafına çıkmıyorum. Çıkarsam burada işte International Drive tarafında birkaç var. Oralara gidiyorum. Öyle yani artık onu da azalttım. Dediğim gibi yani çok masraf olmaya başladı. Yani benim hedefim burada. Ben gidiyorum dallandırıyorum. Buraya gitmek yerine buraya gidiyorum, anladın mı? Şimdi onu yapmamam lazım. Artık çok fazla şeyim kalmadı. Hani kedinin 3 canı kalır ya, zıplar. Çok fazla canım kalmadı yani. Şu an 31 yaşına giriyorum bak, mübarek sayı. O yüzden fokuslanmam lazım arkadaşlar. O yüzden azaltıyorum hatun işlerini. Belki bir manita yaparız, belli olmaz yani. Belki o daha iyi gelir bana. Denemek lazım. Hayatını düzene sokmak lazım. Gerçi senin düzenini de şey açısından düzene sokarsın belki. Gerçi senin düzenini yani. Sokacak bence bir şey yok. Monoton bir hayatımız var ama monoton olmak zorunda oluyor bazen bir şeyleri yapmak istiyorsan. Evet. Yani odaklanman lazım. Aynı şeyi devamlı yapmak lazım. Spor işte kaç yıldır beraber gidiyoruz bak. Tabii. Yani o kadar yıl git bak sonuçta kasları koruyorsun, geliştiriyorsun. Kendini iyi hissediyorsun. Şimdi bunu yapmadığın zaman bir gün gidip bir gün gitmediğinde ne oluyor? Aynı hissiyatı alamıyorsun. İşlerde de öyle. Yani sürekli bir şeye fokuslanmadığın zaman, atıyorum seninle şimdi bir iş yapacağız diyoruz mesela. Atıyorum bir gün konuşup 2 hafta hiç konuşmuyoruz. Son 3 hafta hiç konuşmuyoruz. Böyle iş yürümüyor, anladın mı? Onun gibi düşün. Bu sakız için de olabilir. Yani benim şu an yapacağım iş için de olabilir. Mesela biz sürekli meetingler düzenliyoruz işte şu an çalıştığımız Furkan'ı biliyorsun zaten birlikte haftada 2 gün. Mesela adamla sürekli meeting halindeyiz. Şunu yapalım, bunu yapalım. Hani bu olmadığı zaman, fokusu vermediğiniz zaman ilerlemiyor arkadaşlar. İşinizin başında olmanız gerekiyor eğer bir iş yapmak istiyorsanız. Zaten sen bana çok güzel örnek veriyorsun bize sürekli. Tabii aynen. İşten biraz da anlaman lazım. Yani hiç bilmediğin bir işe de girmeyeceksin bence. Ben bilmediğim bir işe ne zaman girdiysem hep kaybettim. Öyle de bir şey var. Ev işinden arkadaşlara update Ondan verdim. Verdim arkadaşlar. Onlar izledi. Yani 8-9 aylık bir bakalım. Gaza geldik, aldık, bakalım hala kiralayamadık arkadaşlar. Dediğim gibi yani ben size bir şey anlatıyorsam kendi tecrübelerimi anlatıyorum. Okan yaptı diye gidip bir yapmayın yani. Bazen Orlando'ya taşınanlar oluyor. Mesaj atıyor, abi sen taşındın diye taşındık. Yani benim geliş sebebim farklı, senin geliş sebebin farklı. Sen buraya Uber, DoorDash yapmak için geldiysen, 2-3 sene bunu yapıyorsan hayal kırıklığına uğrarsın. hayal kırıklığına uğrarsın yani. Neyse abi çok konuştuk. 20 dakikadır konuşuyormuşuz. Bir şey eklemek istiyor musun? Kapatalım. Yok. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şu an karşımızdaki manzarayı da bir gösterelim ya şöyle. Tam da Tesla ile GT'de koyduk. Bakalım işler yerinde giderse belki GT'nin arkasına G-Class. bir GG wagon koyarız. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz beyler.